Allah'a güvenmiyoruz maalesef. Tam bu devlet verir, koskoca devlet diyoruz. Ama Allah'ın bizi rızıklandıracağını endişe ediyoruz. Allah'ın rızka kefil olduğuyla ilgili 96 tane ayet var. Sadece insanların değil, hayvanların, ağaçların, böceklerin hepsinin rızkına kefil. Onları görüyoruz. Diyoruz ki ya bu ağaç, belki kimsenin gitmediği yerde bir ağaç. Balta girmemiş orman diyoruz, doğru mu? Balta girmemiş orman ne demek? Oraya balta girmediği için denmiyor değil mi oraya? İnsan girmediği için balta girmemiş deniyor. Balta girmemiş ormanlardaki ağaçların rızkını Allah veriyor. Oradaki mantarların rızkını veriyor. Oradaki böceklerin, hayvanların bütün hepsinin rızkını veriyor. Ayette ne geçiyor? Allah ve Resulüne savaş açmıştır diyor ya. Bak böyle bir ayet, benzer ayet pek yok. Yani bir Müslüman için söylenen ayetler içerisinde Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Bize cidden yani öyle bir dönemdeyiz ki faiz bize o kadar rahat geliyor ya. Ne olacak ki ya? Faiz, bu zamanda faizsiz iş mi olur falan filan. Basit geliyor yani. Ama ayet diyor ki Allah ve Resulüne savaş açmıştır. İşte insanları faize iten en büyük sebep. Şimdi bir adam bereketin olmadığıyla ilgili İbrahim Ethem Hazretleri'nin yanına gidiyor. İbrahim Ethem Hazretleri tabi bereketi anlatacak. Ona bir soru soruyor. Diyor ki yeryüzünde köpek mi fazla, koyun mu fazla? Hangisi fazla? Koyun daha fazla. Koyun daha fazla diyor. Peki koyun mu daha çok doğurur yoksa köpek mi daha çok doğurur diye soruyor. Hangisi daha çok doğurur? Köpek değil mi? Koyun en fazla doğursa var mı hayvancılık? İbrahim abi var. 2. En fazla o da hani. Ama diyor köpek bir doğurmaya diyor tavşan gibi. 7, 8, 9, 10. Peki yeryüzünde koyunlar kesiliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda. Artı biz yemek yiyoruz değil mi? Yediğimiz yemeğin etleri de hep kurbandan kalma etler değil. O yüzden her gün neredeyse binlerce koyun kesiliyor. Köpekler kesilmiyor. Köpekler daha fazla olduğu halde, et için de bu kadar koyun tüketildiği halde niçin koyunlar daha fazladır? Matematiksel olarak bunun bir karşılığı yok. İşte bunun adı berekettir diyor İbrahim Ethem Hazretleri. Çok güzel bir örnek değil mi? Bereketi bazen anlayamıyoruz biz. Çok çalışmayı çok kazanç zannediyoruz. Çok çalışma çok kazanç olsaydı en çok parayı belki maden işçileri kazanmış olması lazım. Ama maden işçilerin patronu günde 1 saat çalışmayla daha çok kazanıyor. Her şeyin matematiksel bir karşılığı yok yani. Bu bereketin en büyük sebebi de bizim ana konumuz olan iktisat. Bereketin en büyük sebebidir. 4. nüktede bununla ilgili. Bismihi Sübhanehu. Lemalar 19. lema 4. nükte. İktisat eden maişetçe aile belasını çekmez. Mealindeki la ya'ulu men iktesade hadisi şerifi sırrıyla iktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. İktisat eden maişetçi aile belası çekmez diyor. Ne anladın? Bu bir hadis-i şerif. İktisat yapanın biraz da ailesinde huzur olur. İşte evinde bereket olur, sofrasında bereket olur. O yüzden geçim zorluğu, geçim darlığı çekmez. Var mı farklı bir düşüncesi olan? Yok değil mi yani? Buradan o anlaşılıyor. Şimdi bu hadisin tamamını okuyalım. Me khabe men istekar ve la nedime men isteşar ve la ale men iktesat. İstihare eden mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisat eden darlık çekmez. Burada aile belası çekmez dediği aslında bildiğimiz aile değil. Burada geçen şekliyle Arapçada fakirlik demek. Aile, ayınla yani. O yüzden burada aile belası dediği aslında fakirlik belası çekmeyiz. Yoksa ailenin niye bir belası olsun? Biz de yıllarca hep okurken bunu böyle okuyorduk yani. Aile deyince biz aile zannediyorduk. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. İbrahim suresi 7'de geçiyor. Ve iz teezzene rabbüküm le in şekertum le ezidenneküm ve le in kefertum in adabi rabbi le şedid. Hani Rabbiniz şöyle bildirmişti. Eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artıracağım. Eğer nankörlük ederseniz şüphesiz azabım pek şiddetlidir. Yani demek ki şükür nimetin ziyadeleşmesine sebep oluyor. Az önce biz nimetin ziyadeleşmesine ne dedik? Bereket dedik. Demek ki insan şükrettikçe bereket artıyor. Yani burada bir denklem kuracak olursak şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Madem de iktisat manevi bir şükür, 1. nüktede hatırlıyorsunuz değil mi? Manevi bir şükür demiştik. O halde iktisat nimetin ziyadeleşmesine sebep oluyor. Yani ayetin de dediği gibi, Efendimiz Aleyhisselam'ın da söylediği gibi aslında iktisat bir sebebi berekettir. Devam edelim. Evet. İktisat kat'i bir sebebi bereket ve medarı hüsnü maişet olduğuna o kadar kat'i deliller var ki had ve hesaba gelmez. Ez cümle ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki
İktisat vasıtasıyla bazen 1'e 10 bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. 1'e 10 bereket. Var mı hayatında böyle berekete örnek? Mesela buğday ektiğimiz vakit onu verdiği başa çok fazla veriyor. 10 tane veriyor, 20 tane veriyor. Hiçbir şey yapamıyor. Evet, bu maddi bir bereket aslında. Başka böyle manevi bereket, yani matematiksel olarak ya bu böyle olmaması gerekiyor ama ya nasıl oldu ben de anlamadım dediğimiz olay. Ramazan'da iftar sofrası. Evet, o yemek konusunda biz de çok denk geliyoruz. Bazen bir yere gidiyoruz işte hayaldekilerle. 10 kişi gidiyoruz. 5 kişilik 5 porsiyon yemek söylüyoruz. Rahatlıkla yetiyor. Normal zamanda belki iş yemeğine gitsen 5 kişilik söylesen yetmeyecek. Üstüne hatta bir de ekstra bize ortaya şunu yaptır diyeceğiz yani. Orada bile bereketi görebiliyoruz ve yemek kalıyor. Kalanı da buraya getiriyoruz. Buradakiler de yiyor. Var mı başka öyle bereket? Herhalde birkaç yıl önceydi abi. Ben yazın Amerika'daydım. Her şeyi yiyemiyorsun orada. İşte domuzluk dağları. Hmm. Bir tane fıstık buldum. Onda yok. Temiz yani. Yiyebileceğim bir fıstık. Şöyle bir. Domuz eti yok yani. Domuz eti yok. Domuz yağı yok. Bundan böyle önce avuç avuç yiyordum. Sonra baktım azalmaya başladı. Başka yiyecek diyor. Birer birer yemeye başladı. birer birer yemeye başlayınca 2 ayda falan bitmedi yani o. Şöyle kalmıştı ama sonra dayandı yani. Ben bitmedi. Sonra ben de o sırada dersleri falan da izliyordum. Bilerek saymadım mesela sayısını. Kaç tane kaldı diye. Güzel derdi. Var mı başka? Zamanla ilgili benim abi. Evet, o da bir bereket yani illaki yemek, hep akla yemek geliyor. Herkesin aklına yemek geliyor. Böyle gün nasıl geçiyor hiçbir anlamıyorum. Ama Evet. ben de hani her işimi yetiştiriyorum üstüne hani bir şeyler yapacağım hakikaten. Aynen, ben zamanla bereketi çok görüyorum ya. Yani biz burada bakıyoruz böyle ya, o kadar çok iş var üst üste. Hafta bitiyor, bir bakıyorsun diyorsun ya bu iş ne ara bitti? Ne çabuk bitti. Yazması şey de Tabii o da var mesela. değil diyor ya. Aynen. 2 saatte Hastalar Risalesi diyordu yanlış hatırlamıyorsun. Şu an biz kendi hayatımızı yazalım desek bir sayfayı geçemeyiz. Üstad Hastalar Risalesi'ni 2 saatte yazıyor. Ve herkes şaşırıyor yani. 2 saatte nasıl oldu diye. Bu zamanla bereket. Başka? En kıymetli sermaye zaman. Hani Evet. Hizmet cihetinde baktığın zaman hizmette bereket nasıl artıyor? Şimdi sebat ettiğin zaman hani iktisat ediyorsun ya, zamanı iktisatta kullanıyorsun. Nerede kullanıyorsun? Hizmette kullanıyorsun. Bu sefer hizmette vakit geçirmek çok daha bereketli olduğu için hizmet süresi zamana bağlı olarak artmaya başlıyor. Yani en son işte dün şehir dışındaydım. En son Yunus aradı. Abi dedi şu acil alacağım. Akşamın saat 9'da stokta mı yoktu yani? Ayaküstü bana 40 dakika daha hizmet ettirdi yani. Normalde hiç yapmayacak olsan aynı süre yine gitmiş olacaktır. Ama onda da ayrı bir bereket var. Mesela sadaka belayı def eder, ömrü uzatır. Aslında o ömürdeki bereketi uzatır diye yorumlamışlar. Yani ömürdeki bereket nasıl uzar? Üstad ölen bir talebesi için diyor ya, 10 yıllık hizmeti 10 ayda tamamladı, göçtü gitti diyor. Yani 10 yıldaki bir iş demek ki 10 ayda yapılabiliyormuş. Orada aslında zaman, 10 yıl ömrü uzamış da bereket olarak uzamış oluyor. O yüzden aslında orada zamanla bereketleniyor. Hayatımıza buna örnekler var. Devam edelim. Hatta 9 sene, Üstad kendi hayatından ne örneği veriyor? Bereket. hatta 9 sene, şimdi 30 sene evvel benimle beraber Burdur'a nefyedilen reislerden bir kısmı parasızlıktan, zillet ve sefalete düşmemekliğim için zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. Nefi edilmek ne demek? Sürgün edilmek demek. Üstadı 1925 yılında Şubat ayında Şeyh Said olayı oluyor. Şeyh Said olayı olduktan sonra doğudaki birçok maddi ve manevi kanaat önderlerini, hocaları özellikle batıya sürgün ediyorlar. O olayı bahane ederek. Tayyip Üstad değil değil mi abi? Değil ya. Bir bahane ediliyor. Sonra İskan Kanunu çıkarılıyor. Ondan dolayı Üstad ve oradaki ileri gelenleri Burdur'a. Üstad o zaman nerede? Hatırlayan var mı? Van'da. Van'dan Burdur'a nefy ediyorlar. Van'la Burdur arası şu an 1500 küsür kilometre. Şu an. Yeni otobanlarla, yeni yollarla yani. İnsan şu zamanda bile bir şehir değiştirdiğinde bir sürü sıkıntı çekiyor. Bir de o zamanı düşün. Üstad yokluklar içerisinde 1500 kilometrede nefy ediliyor ve yanında o zamanki işte o çevredeki aşiret ağaları falan da var. Onlar da geliyor yani. Onlar da çünkü nefy ediliyor. Öyle bir zamanda Üstad bir olay yaşıyor. Devam edelim. O zengin reislere dedim. Kimdi o zengin reisler? Zekat kabul ettirmeye çalışıyor değil mi üstada? Diyorlar ki sen hocasın, sen hiç çalışma. Biz sana zekat verelim ki zekat de senin hakkındır. Sana zekat düşer. Bunda hiçbir beis yok yani, verebilir. Zekat düşüyor çünkü. Ama üstad ne demiş? O zengin reislere dedim. Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var. Kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim.
mükerrer ve musırrane tekliflerini reddettim. Tekrar tekrar gitmişler ve sürekli ısrar etmişler. Demişler ki ya al işte bak bizim var işte biz yükümüzü aldık geldik ama sende yok. O da ona rağmen ne diyor? Ben sizden daha zenginim. Demek ki asıl zenginlik parada değil. Asıl zenginlik iktisat ve kanaatte. Devam edelim. Caye dikkattir ki 2 sene sonra bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Hem paraları bitiyor hem de borçlanıyorlar. Ne yüzünden? İktisatsızlık yüzünden, evet. Lillahilhamd onlardan 7 sene sonra o az para iktisat bereketiyle bana kafi geldi. Adamlar zengin, yanlarında paraları var. 2 sene yetmiyor ve borçlanıyorlar. Üstad ne diyor? 7 sene boyunca o para bana yetti diyor. Evet. Benim yüz suyumu döktürmedi. Beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi. Hayatımın bir düsturu olan Nas'tan istigna mesleğini bozmadı. Ne demek nas'tan istina? İnsanlardan geri durma. İnsanlara ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duymama diyebiliriz. Aynen nas dediği insanlar zaten minnet etmeme. Üstadın en büyük düsturlarından biri istina düsturu. Bizde var mı? En ufak bir başımız sıkışsa hemen değil mi? Kapı kapı geziyoruz. Aman kurban olayım öldüm bittim yardım et. Üstad o döneminde bile iktisat ve kanaatle istina düsturunu benimsemiş. Yani istina düsturu bende var diyorsan demek ki iktisatlı ve kanaatli olman gerekiyor. İktisat yoksa istina da yok. İstina çok yüksek bir haslet. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlara bakınca adamlar ne diyor? Ya bizim kimseye eyvallahımız yok. Neydi? Kula minnet eylemem. Öyle bir şarkı vardı ya. Neydi? Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem diyor adam. Belediyede işe girmek için 50 kişinin kapısını geziyor. Ama baksan gerçek hayatta öyle değil. Cidden yani bir yere işe girecek 50 kişi kapı kapı geziyor. Aman şu köylümdü, şu partilimdi, şu bilmem neydi. Hani rızkını veren hüdaydı, kula minnet eylemiyordun. Herkesin dilinde ama hayatında değil. Sebebi ne? İktisatsizlik. Sebebi ne? Kanaatsizlik. Gerçekten rızkını hüda mı veriyor? Gerçekten öyle olduğuna inanıyor musun? İnanıyorsan öyle mi yaşıyorsun? İstina Allah'ın Samet ismine bakıyor. Samet ne demek? Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ona muhtaç olduğu normalde. İnsanlara bakan tarafında da ihtiyaçlarını sadece Allah'tan bekleyen demek. Müstahni kişi, istinası olan kişi. Üstadın bir iktisat örneği var. Masal gibi geliyor da bu gerçekten yaşanmış ve üstad böyle yaşamış. Risale-i Nur talebeleri arasında çok bilinen bir hikaye. Abdullah Gayretlioğlu anlatıyor. Ben tenekeciyim. Bir gün üstadın çay kaşığı kırılmış. Baktım Zübeyir geldi. Zübeyir kim? Üstadın talebesi. Üstadın selamı var. Bunu yapıver dedi. Bakır, teneke, altın lehim tutar da alüminyum lehim tutmaz. Getirdiği kaşık demek ki alüminyummuş. Kırıldı, lehim tutmayacağı için ne yaptı? Elinden gelen bir şey yok. Denedim, lehim tutmuyor. Gittim o kaşık gibi 100 paraya bakkaldan bir çay kaşığı aldım. Ya bunu ben kaynatamadım, gideyim yenisini alayım dedim. Bunu götürün üstada verin dedim. Üstad bakmış, bu benim kaşığım değil. Ben kendi kaşığımı istiyorum demiş. Bak 0 kaşık geliyor. Üstad diğer kaşığı yıllardır kullanıyor. Bu sefer Ceylan geldi. Üstad bunu istemiyor, kendi kaşığımı istiyorum dedi. Ben ocağı yaktım. Tenekeden bilezik yaptım. Değil mi? Lehim tutmuyordu. Tenekeden bilezik yaptım. Kendi kaşığına sıkıca geçirdim, geri gönderdim diyor. Üstad demiş ki, tamam bu kaşık 25 senedir hizmet ediyor demiş. 25 senedir hizmet ediyor. Yani şimdi bize belki masal gibi geliyor. Ama işte iktisat böyle yerlerde saklı. Bak 25 yıldır hizmet ediyor kaşık. Yani tamir edip tekrardan kullanabilirim. Yani yeni kaşık almaya ihtiyacım yok benim. Matematiksel düşününce gerçekten ben de diyorum ya üstad gerçekten nasıl geçinmiş acaba? Doğru değil mi? Bak gitmiş Burdur'a, oradan gitmiş Isparta'ya, oradan gitmiş Barla'ya. Nasıl geçinmiş diyorsun. Böyle işte burada saklı aslında. Buradaki sırlarda saklı. İşte bir de kendi hayatımıza bakalım. Biz en ufak şeyde bırak kırıldığı yamulunca bile şöyle elimizle düzeltmek yerine neyse. Zaten yenisi çıkmıştı. Kaşık X Ultra çıkmıştı. O yüzden yeni kaşık aldım diyoruz. Evet. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Zillet. Ne demek zillet? Aşağı olmak değil mi? Aşağılanmak, zelil olmak, itibarını kaybetmek. Şimdi bir maddi dilencilik var. İnsan ne yapıyor? El açıyor. Bir de bunun manevi olanı var. Dışarıdan baktığın zaman dilenci gibi görünmüyor ama eziliyor, bükülüyor. Allah'la bağlantıyı koparıp artık insanlardan istemeye başlıyor. Bu da bir manevi dilencilik. Belki bazen maddi dilenciler bile onlardan daha üstün olabilir. Çünkü onlar vasıta görüyor onu. Yani birine el açarken bile asıl verenin Allah olduğunu bilerek açıyor. Ama manevi dilenciler öyle değil. Manevi dilencilik insanın haysiyetini de götürüyor. Şerefini de götürüyor. Zillet diyor ya, zillete düşürüyor. İşte iktisat etmeyen de üstad diyor ki manevi dilenciliğe düşer diyor. Bunu hep zannetmeyin böyle hani miskin, bitkin insanlarda değil. Bu
belki dışarıda çok zengin gibi görünen insanlarda da olabilir. Ki belki de onlarda daha çok var. Çünkü kaybedecek şeyi çok. Evet. Yani borç istiyor ama yani manevi dilencilik gibi belki borç istiyor mesela kumar bağımlısı. Evet. Bir şirkette naps almış yakın zamanda 300 lira istiyor. Mühendis Allah Allah. satıyorsun 3 saat geçiyor başka bir bahane uydurarak 500 lira borç istiyor. Yani ben kumar olarak anladım. Gecenin ondaki. Büyük ihtimal. Bakın borç istiyor dilencilik yapmıyor ama Evet. manevi Manevi dilenci oluyor aslında. Ve en çok şeylerden biri de bu. Çevremizde çok bize gelen mesajlarda da çok görüyoruz. Ben yakın çevremde de çok görüyorum. Artık direkt anlaşılıyor yani. Çok uzun süredir görüşmediğim arkadaş. Arada ben İstanbul'dayım dedi. Ya dedi ben dedi birine para gönderecektim de üzerimde sterlin var. Ben bir hesap numarası göndereyim. Sen oraya o para gönder. Ben de işte Mersin'e geldiğim zaman sana sterlin olarak vereyim dedi. Ben de tabii dedim tabii ya. Gel dedim başka varsa hemen gönderin falan. Ben orada anladım. Sağlıklı bir hareket değil. Sen yıllarca görüşmediğin birini arıyorsun. Çünkü ona benzer bir anım daha var. Benzer bir şekilde yine bu şekilde para isteyip işte ya çok acil bir ödeme var yarın getiriyorum, şu gün getiriyorum deyip daha önce yaşadığım olaylar olduğu için direkt yani o ses tonundan dedim bu kumara düşmüş belli. Burada şey de yok hani borç da yok bak kurgu yapmış kafada. Sterlin var Mersin'e geleceğim şu an İstanbul'dayım da sen ya 10 yıldır görüşmüyoruz. Yıllardır birbirimizi görmemişiz yani belli. Döviz burası kapanmış, hiç arkadaşı kalmamış, işte hesap para gönderecek hiç kimsesi kalmamış İstanbul'da. Ben kalmışım yani. Kredilerini bitirmiş oralarda. Ben kalmışım gerçekten hani o seviyeye gelmiş. Bu da baktığın zaman yani tam bir manevi dilenciliğe dönüyor. Neyden dolayı dönüyor? Aynı şekilde onun bir şekli olan kumardan dolayı manevi dilenciliğe düşüyor. Ve dediğim gibi bu hep böyle hani düşkün insanlar, miskin insanlar aklımıza gelmesin. Çok zenginlerde de var bu. Devam edelim. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Yani şu an biri israf etmek istese 50 lirası 100 lirası mı gider? Yok. En basit bir israf edecek olsa bile 10 binler 20 binler konuşulur. Harbiden yani paranın değeri kalmadı derler ya. Gerçekten de değeri yok. Hani bir israf yapayım şöyle bir harman savurayım desem belki 2-3 maaş boşa gidecek. O yüzden çok pahalı diyor üstten mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Devam edelim. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Sonra menhus bir para veriliyor. Demek manevi 100 lira zararla maddi 100 paralık bir mal alınır. Maddi olarak israf yaptın, maddi olarak kaybettin. Eyvallah. 100 bin lira harcadın, 100 bin lira kaybettin. Ama mukaddesat-ı diniye gittikten sonra onun bir maddi karşılığı da yok. Ne anladık şimdi bu mukaddesat-ı diniye nasıl gidecek? Hani şeref, haysiyet hadi dünyaya bakan, maddiyata bakan veçiyle adam işte rezil oldu, zelil oldu, işte kepaze oldu. Öyle deriz de mukaddesat-ı diniye nasıl gidiyor? Nasıl gidebilir yani? Nasıl? Evet, namaz kaçırıyorlar. Aydan başka Aynen. İlk başvurulacak şey ne oluyor? Faiz. Zaten faizdir, bankadır, kredidir. Onlarla ilgili kredisi bitince mecburen insanlara dönüyor. Değil mi? Banka yoksa daha kolay. Yani şimdi seni gecenin bir yarısı arayıp 300 lira isteyeceğine bankada online kredi başvurusunda bulunsa kimseye yüz suyu dökmeye de gerek yok. Demek ki o kredilerini de bitirmiş. Şimdi mukaddesat diniyeyi de israfla aslında böyle kaybediyor. İlk akla gelen en kolay şu an zaten bankalar değil mi? Bekliyor böyle. Gel para mı lazım ya? Hiç dert etme. Gel baba. Sen sıkışıksın bak dar zamanında yanındayız. Banka böyle. Banka ya diyorum ki Allah Allah. Bu kadar beni bu kadar düşünen insan mı varmış diyorsun değil mi böyle geldiğinde? Zor gününde yanındayız. Bak sana kredi kartı verelim. 45 gün sonra öde. Olmadı taksite bağlayalım. 12 ayda öde. 24 ayda öde. Değil mi? Diyorsun ki Allah Allah ya bu iyiliği bana babam yapmaz. Tabii kapı kapı geziyorlar. Ne yapıyorsun artık? Maddiyatı kaybettik artık maneviyatı da kaybetmeye başlıyorsun. En büyük şeylerinden biri de bunun faiz dediğimiz gibi. Banka kredisi. İlk başvurulacak yer orası. Peki bu aldığın para neyi karşılayabilir? Yani diyelim ki aldın rahatladın o dönem. Maddi olarak kendini kurtardın diyelim. Ama artık maneviyat gidiyor. Doğru mu? Ayette ne geçiyor? Allah ve Resulüne savaş açmıştır diyor ya. Bak böyle bir ayet benzer ayet pek yok. Yani bir Müslüman için söylenen ayetler içerisinde Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Bize cidden yani öyle bir dönemdeyiz ki faiz bize o kadar rahat geliyor ya. Ne olacak ki ya? Faiz bu zamanda faizsiz iş mi olur falan filan. Basit geliyor yani. Ama ayet diyor ki Allah ve Resulüne savaş açmıştır. İşte insanları faize iten en büyük sebep de bu. İktisatsızlık. Devam edelim. Eğer iktisat edip
hacat-ı zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse İnnallâhe huver-rezzâku zul-kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızkı veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Zariyat suresi. Sırrıyla ve mâ min dâbbetin fil ardı illâ alallâhi rizquhâ. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın. Hud suresi. Sarahatiyle ummadığı tarzda yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüt ediyor. Neyi taahhüt ediyor ayet? Rızkı. Rızık dediğimiz şey ne? Her şey değil bak. Hacat-ı zaruriye. Zaruri ihtiyaçlar. Zaruri ihtiyaçlar Allah'ın taahhütü altında. Allah sana araba vereceğim diye garanti vermiyor. Senin zaruri ihtiyaçlarını garanti veriyor. Hani insanlar çalışırken ya da daha çok iş yapayım ya işte rızkımızdır, rızkımızın peşinde koşuyoruz. Yok yani rızık zaten garanti altında. Sen rızkının değil sen rahatının peşine koşuyorsun. Aslında orada ayırmak lazım. Hacat-ı zaruriye Allah'ın taahhütü altında. Hayatta kalacak kadar. Kalan dediğim gibi bizim hep bahanelerimiz. Ya rızkımızın peşindeyiz. 40 tane tırım var. Hani ne yapıyorsun? Rızkın peşinden koşuyorsun. Sen koşmuyorsun. 40 tane tırla koşmak değildir yani bunları. Doğru mu? Ekmek parası diyor yani adam 16 tane patiseri var hala ekmek parası diyor yani. Hangi ekmeğin parası? Yani bunlar olmasın değil yani. Sen gerçekten manevi olarak da yapman gerekenleri yapıyorsan yani 40 tır değil 400 tır olsun. Fazlası olsun 4000 tane olsun. Ama sen rızkımın peşinde koşuyorum bahanesiyle bunları bahane edip gelmiyorsan değil mi? Diyorsan ki ya işler çok yoğun ben işte geçim sıkıntım var. Geçim sıkıntımı çözmek için işte bu kadar fazla çalışmam lazım diyorsan demek ki kendini kandırıyorsun. Çünkü ayet söylüyor. Bak Allah diyor benim garantim altında diyor. Zaruri ihtiyaçlarınız bende diyor. Biz ne diyoruz? Yok sende değil bende. Yani aslında ayete karşı çıkmış oluyoruz biz. Ya da ayete inanmamış oluyoruz. İkisi de tehlike. Ya diyorsun ki haşa yok bu ayet doğru söylemiyor ya. Ben kendim kazanıyorum diyoruz. Ya da yok ya haşa Allah burada herhalde benden bahsetmiyor falan diyoruz yani. Bir de dikkat edin üstad hep Kur'an-ı Kerim'den örnekler veriyor. Hani şey yok böyle ya üstad yorum yapmış falan değil yani ayet söylüyor. Başka ayetler de var. Mesela Talak suresi. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yaratır. Ona ummadığı yerden rızıklandırır. Ummadığı yerden. Yani ummadığı yerden veriyor ki verenin o olduğunu bilelim diye. Yoksa insan hep kendi kazandığı yerden para gelse, kendi kazandığı yerden para gelse kendinden bilir. Ama biz ummadığımız yerden geldiğini bilmemiz gerek. Şöyle bir hayatımıza bakalım. Gerçekten bütün planlamaları biz mi yaptık? Yani yoksa hiç ummadığımız yerden mi geldi? Bu biraz söze kalınca ya tabii Allah ummadığımız yerden verir de şöyle bir hayatımıza bakın ya. Hiç beklenmedik yerlerden geliyor ya. Ben bunu çok yaşadım. Şimdi biz ticaretle uğraşıyoruz. Ya hiç alakası yok yani. Belki uğraşsan yapamayacağın iş var. Bir bakıyorsun adamlar kendi geliyor. Diyor ki ya şöyle bir işimiz var yapar mısınız? Ben desem ki ya ben uğraştım, çabaladım, gittim koşturdum peşinden falan filan desem yok yani. Ya da tam tersi oluyor. Bir yerlerden koşturuyorsun. O iş olmuyor. Bir bakıyorsun cidden hiç ummadığı yerden veriyor. Hesaplayamadığın yerden. Külliye arsası da buna bir örnek evet. Yani baksan bizim çabalayıp adam bulup, tanıdık bulup, araya valiyi sokup çözemeyeceğimiz bir iş. Ama arsa sahibi kendi geldi dedi ki ya burayı alın. Yani ona getirdi ha. Yalvarıyorum alın. Yani ona döndü iş. Hani sözlü olarak bunu söylemedi de hareketleri oydu ya. Adam her gün burada. Hani milyon dolarlık adam. Her gün burada geliyor diyor. Ne yaptık? Veriyoruz mu size arsayı falan. Normalde umrunda değil yani. İstese bir sürü müşteri bulur. Ben de bir olay yaşadım da bununla ilgili. Yani el dağıtıyorduk yani hani yardıma. Evet. Arkadaşlarla birlikte. Bir tanesine ulaşamadık şeyleri. Sonra o sırada da bir tane çöp topluyor bir adam. Ama hakikaten hani bu çok belli yani adam kötü oldu. Ben de arkadaşa dedim ki hani arayalım da hani o gelmeyenini o adama verelim olur mu? Aradık tamam olur dedi. Götürdüm adama verdim. Adam teşekkür bile etmedi. Şey dedi ya Rezzak dedi ya. Acayip ettiler yani ondan hakikaten. Adam gelen yeri biliyor işte. Kaynağı biliyor. Bildiği zaman da minnet etmiyor. Minnet etmeyince de Allah gönderiyor işte böyle. Senin elinle. Yoksa nasıl hesaplasın yani? İşte adam çöp toplarken işte hayalhanemden et dağıtmaya gelecekler de beni bulacaklar da falan filan. Onun hesabını kimse yapamaz. Ne dedik? Şüphesiz rızkı veren metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın uhdesinde olmasın. Bunlar bir de sarih ayetler yani. Muhkem ayetler. Şüphesiz rızkı veren metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Rızkı veren şüphesiz O'dur. Başka rızık veren yoktur. Yani bizim ayetleri böyle anlamamız lazım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın uhdesinde olmasın. Allah'ın garantisinde olmasın. Canlı mıyız? Canlıyız. İnsan mıyız? İnsanız. Demek ki
Bizim de rızkımız Allah'ın uhdesinde. Ayetleri bile böyle anlamamız lazım. Biz eskiden kısa dönem askerlik yapınca böyle insanların gözünde şey gelirdi. Ya bunlar poşet derlerdi ya. Var mı poşet olan aranızda? 331. 313. O Bizans toprağıymış o zaman. Sen? 327. Allah Allah. Ha sen çok geçsin ya. Uzun dönemler. Uzun dönem. İbrahim abi sen kaç yıl oluyor? 33 yıl mı abi? Herkes ortalama bir yıl yapsa bence etmiyor. Elinde silah var 32 sene. 32 yıl askerlik yapmış. 24 ay, 2 yıl askerlik yapmış. Biz de şan şeref dolu 155 gün. Ki gerçekten yani bilmiyorum, ben askerlik yaptığımı çok hissettim. Gerçekten Kıbrıs'ta o kadar psikolojiye girmiştim ki ben dedim herhalde Kıbrıs'ta doğdum, Kıbrıs'ta büyüyorum, Kıbrıs'ta öleceğim. Öyle bir yani hani biz askerliği böyle özünü yaşadık. Şimdi niye askerlikten bahsettik? Hepimiz hemen hemen yapmış sayılırız. Yapmayanlar da az çok bilirler askeri sistemi. Ben 155 gün boyunca hiç demedim yani acaba bugün aç yatacak mıyım? Aynı şekilde İbrahim abi de büyük ihtimal 32 yıl boyunca dememiştir yani. Acaba ben bugün aç şekilde yatağa girip uykusuzluk çekecek miyim diye hiç düşünmemiştir. Akşam yemeğinin garanti olduğunu biliyor. Sabah kahvaltısının garanti olduğunu biliyor. Hiç öyle bir kaygımız yok, doğru mu? Askerdeyken diyoruz ki tamam akşam oldu, yemek hazır. Yani devletin bizi doyuracağına güveniyoruz. Aslında burada ayetlere baktığımız zaman biz devlete güvendiğimiz kadar Allah'a güvenmiyoruz maalesef. Tam bu devlet verir, koskoca devlet diyoruz. Ama Allah'ın bizi rızıklandıracağını endişe ediyoruz. Allah'ın rızka kefil olduğuyla ilgili 96 tane ayet var. Sadece insanların değil, hayvanların, ağaçların, böceklerin hepsinin rızkına kefil. Onları görüyoruz. Diyoruz ki ya bu ağaç belki kimsenin gitmediği yerde bir ağaç. Balta girmemiş orman diyoruz, doğru mu? Balta girmemiş orman ne demek? Oraya balta girmediği için denmiyor değil mi oraya? İnsan girmediği için balta girmemiş deniyor. Balta girmemiş ormanlardaki ağaçların rızkını Allah veriyor. Oradaki mantarların rızkını veriyor. Oradaki böceklerin, hayvanların bütün hepsinin rızkını veriyor. Yani bir hayvan diyebilir mi ya da bir ağaç diyebilir mi ya ben kendi çabamla rızkımı elde ettim diyemez. Düz mantık düşünelim. Aynı şekilde insanın rızkı da garanti altında. Sadece Allah insani ilişkilerimiz artsın diye herkese bir görev biçmiş. Sen asker ol demiş, insanları koru. Sen ayakkabıcı ol demiş, insanların ayakkabıya ihtiyacı var. Sen işte kıyafetçi ol demiş. Öyle rızkı aslında bizim ulaşacağımız yerlere koymuş. Ki dünyada bir hareket olsun diye. Yoksa kimse ayakkabı yapmaz. Yoksa kimse gözlük yapmaz. Herkes kendi gözlüğünü kendi yapacak olsa yetiştiremez. O yüzden Allah sadece buralara gizlemiş, biz de onu bulalım diye. Yani orada bizim onu bulmamız, o rızkı kendimizin haşa yarattığı anlamına gelmiyor. Allah bizim için oraya koymuş, biz de gidiyoruz oradan alıyoruz. O yüzden sadece ağaçlardan farkımız belki budur. Yoksa rızık yine garanti altında. Efendimiz Aleyhisselam da bir hadis-i şerifinde şöyle söylüyor. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç giderler, tok dönerler. Kuşlar aç çıkıyorlar, tok dönüyorlar. Ama hakkıyla tevekkül etseniz diye bir şart koymuş. Evet, devam edelim. Evet, rızık ikidir. Şimdi rızkı ikiye ayırmış üstad. Bakalım nasılmış. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmü ile o rızık taahhüd-ü Rabbani altındadır. Beşerin sui ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. Rızık ikidir. Biri neymiş? Hakiki rızık. Yani hakiki rızık dediğimiz aslında Allah'ın garantisi altında olan taahhüt-ü Rabbani altında. Beşerin sui ihtiyarı. Beşer elini karıştırmazsa Allah o rızkı bize her şekilde ulaştırıyor. Birkaç ayet okuyayım. Dedim ya 96 tane ayet var. Nice canlılar var ki rızkını taşımıyor. Allah onları da sizleri de rızıklandırıyor. Bütün rızkımızı taşıyacak olsaydık zaten güç yetiremezdik. Allah o yüzden bizi rızıklandırıyor. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. En'am suresi. Öyle yapanlar da var. Şimdi çocukları öldürmeyin deyince illaki çocuk doğmuş keselim değil. Çocuk yapmamak da aynı hesaba geliyor. Çok duyuyoruz yani. Şimdi belki yeni evliler de vardır. Akıllarında o vardır. Hele dur biraz toparlanalım da ondan sonra çocuk yaparız diye. Neyden korkuyorlar? Değil mi? Rızkı göya işte kendileri toparlayıp verecekler çocuğa. Sanki sütü kendileri üretiyorlar. Bu işte tevekkülsüzlük. Yani ayet diyor ki sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz diyor. Halbuki çocuk evin bereketi. Tam tersi düşünmek lazım. Çocuk gelecek, eve rızık gelecek diye düşünmek lazım. Ayet öyle söylüyor, biz tam tersi. Aman çocuk gelir, aç kalırız. Ya hep ayetlere ters yaşıyoruz ya. Cidden hep ayetlere ters yaşıyoruz. Hiç yani şunu okuyup da hiç içimize sindirdiğimiz bir tarafı yok. Çevremde çok gördüğüm için söylüyorum. Evleniyorlar, diyorlar ki ya işte dur bir 2-3 yıl, 5 yıl, 7 yıl. 7 yılı geçenler de var yani.
Dur hele biraz şu borçları ödeyek. Yok bilmem şunu yapak, bunu yapak. Zaten o borçlanma olayı o da yine israf, iktisatsızlık da. Yani elinde olmayanla düğün yapıyorsun. Gidiyorsun 24 ay borçlanarak düğün yapıyorsun. Bu da zaten israfa giriyor, iktisatsızlığa giriyor. Zaten bereketi de götürüyor. Kendi heva ve hevesleri için yaşıyorlar. Ondan sonra 7 yıl geçiyor. Bu sefer de çocuk yapmak için doktor geziyorlar. Onu da çok gördük. Niye olmuyor? Olduğu zaman, olacağı zaman yapmıyorsun. Ondan sonra niye çocuk olmadı diye bu sefer çocuğa harcayacağın paradan daha çok doktorlara para yediriyorsun. Onun tokadını hemen yiyor yani, bu dünyada yiyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından bir bağışlanma ve lütuf vaat ediyor. Fakirlikle korkutuyormuş. Şeytanın en çok sevdiği damarlardan biri bu. Aman ha. Aman. Bu arada sadece işte durumu iyi olmayanlara değil, zenginler için de aynı şekilde. Aman ha, fakirleşme. Ne diyor? Allah bundan geri koymasın. Yani Allah bu halimizden geri koymasın bizi. Gördüğümüzden geri koymasın. Yani şey ya orada, böyle geri koyarsa kulluğu falan da bırakırım diyor yani. İflas ediyor. Halbuki yaşasa yine yaşar. Halbuki böyle göğsünü gere nereye gitse, her gün bir tanıdığına gitse karnını doyurur. Ölmez yani. Problem orada. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Yani zenginlerin problemi de bu arada. Mevcutu korumak. Adam diyor ki benim bu mevcutu korumak için yaptığım her şey meşru. Adamın diyelim ki arabası var. Bir arabası daha var. Bir de arazi arabası var. Bir de elektrikli var. Az yaksın. Hala az yaksının peşinde ya. Ya 5 tane arabası var. Hala diyor ki bir tanesi de elektrikli olsun da az yaksın. Yaylası var, yazlığı var, yatı var, bilmem nesi var. Sonra başlıyor ben bu durumumu nasıl korurum? Bu adam aslında daha çok fakir. Ben bu durumumu bir tık altına düşemem. Çünkü çevre ne der yani? Biz bir ara birine iş yapıyorduk. Adamların bir vinci vardı çok eski. Biz de vinç ihtiyacımız vardı yani. Alacak çok paramız da yoktu da işte iş karşılığı falan alırız demiştik. Dedik sizin vinç eskimiş ya, bunu bize verseniz de biz de iş karşılığı peyderpey ödesek diye. Yok dedi, bizim patronlar mal satmaz. Niye satmaz? Satmazlar. Aman işte bilmem X inşaat firması vincini satmışlar, duydun mu? Yani sırf şu laf çıkmasın diye, demesinler diye, yok bizim patronlar mal satmaz. Ya yok yenisini alacaksın, yok de insanlar öyle demez. Ya insanlar ne dediği değil yani. O bile bak, insanlar bak işte o manevi kayıptan bahsediyor ya üstad. İşte o ya, insanlar ne der? Hani Allah'ın gözündeki değerini hiç düşünmüyorsun. İnsanların gözündeki değerim nasıl, o düşmesin, aman itibar kaybetmeyeyim. Bu itibar da çok büyük bir hastalık ya. Aman itibarımız gitmesin. İşte o intiharlar ondan oluyor abi. Adam itibarım gitti, param gitti değil yani. Adamın derdi belki para değil. Yani sakladıklarını çıkarsa zaten 20 yıl daha yaşar belki. Unuttuklarını çıkarsa yine 20 yıl yaşar. Adam itibarım gitti diye intihar ediyor. Hep şeyin temeli bu ya. Rızkı verenin Allah olduğunu bilmeyince neticesi hep bunlar oluyor maalesef. Sonra şeytan fakirlikle korkutuyor. Şimdi 12. lemada bu konuyla alakalı bir yer var. Orayı ben hızlıca okuyayım. Hakiki rızk ne dedik? Taahhüt-ü Rabbani altında dedik. Yani Allah'ın garantisi altında. Üstad diyor ki 12. lemada taahhüt-ü Rabbani hakikattir. Rızıksızlık yüzünden ölen yoktur. Bak bu çok büyük bir iddia ha. Diğer şekliyle ne demek bu? Acından ölen yoktur. Çünkü o Hakim-i Zülcelal hayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahım ve iç yağ suretinde ittihar eder. Bizim yediklerimiz bir yandan yakıyoruz, bir yandan da iç yağ suretinde depoluyoruz yağ olarak. Vücutta bizim yediklerimiz, biz hani şey zannediyoruz, o işte yedik, yağlandık, mağlandık da o aslında Allah'ın üzerimize koyduğu bir güvenlik sistemi. Tabii bunu cevaz alıp gidip göbek yapmayın. Göbek başka bir şey. Vücutta her yerde var. Yani sadece burada olandan bahsetmiyorum. Yani bütün mesela deri altında da yağ var. Ne diyor? Şahım ve iç yağ suretinde iddihar eder, depolanır diyor. Allah bunu depoluyor. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder, depolar. Yani diyelim ki burada bitti, yine diğer taraflardan da buraya geliyor. İstikbalde yani ileride hariçten rızık gelmediği zaman yemek yiyemedin. 2 gün, 3 gün, bakalım kaç gün. Sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu ittihar edilmiş, depolanmış ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Aslında o açlıktan öldü zannedilen kişiler açlıktan ölmüyorlar. Bakalım neyden ölüyorlar? Belki sui ihtiyardan, bedenin kötü kullanmasından tevellüt eden bir adet ve o sui ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Hastalıktan ölüyorlar. Sen kendini rahata alıştırmışsın, lükse alıştırmışsın. O lüksten kopunca, o rahattan kopunca vücudun artık dayanamaz hale geliyor. Şimdi bu ittihar edilen, depolanan yağ haricinde bir olay daha var. Otofaji. Duymuş muydunuz? Otofaji kendi kendini yemek anlamına geliyor. Otofaji diye bir metot. Bunu Japon bir bilim adamı keşfediyor. Allah'ın bedene koyduğu bir şey. Son zamanlarda bilinmeye başlandı. Otofaji
uzun bir müddet yemek yemeyerek, işte bunu su orucuyla da sağlanabiliyor. Hücre içerisinde çöplük oluşuyor. Bu çöplüğünü lizozom sayesinde, lizozom biliyor muyuz? Organel neydi? Lizozomun görevi işte sonradan anlaşılıyor. Burada hücre içerisindeki çöplükleri, birikintileri meğerse yakıyormuş, enerjiye çeviriyormuş. Yani mitokondrinin ulaşamadığı böyle atık DNA'ları, atık proteinleri lizozom yapıyormuş. Bunu çok sonra öğrendik. O adam da işte Japon bilim adamı da diyor ki bunu diyor en iyi yapan şey diyor oruç diyor. Oruç tutacaksın diyor. Vücudun ihtiyacı olan enerjiyi oradan alacaksın. Yani 30 gün boyunca sadece kendi vücudundaki depolanmış şeylerle ya da hücre içerisindeki atıklarla beslene bir insan hayatına devam edebiliyor ve normal şekilde. Şimdi ben de yaptım. Çok kısa dönem yaptım. İlk 2 gün çok kötü oluyorsun. İşte niye kötü oluyorsun? Üstad diyor ya sui ihtiyardan. Sui ihtiyar dediği o. Az önce hani sui ihtiyar dedik geçtik ama biz kendimizi alıştırdığımız için sabah kalktım mı ben kahvaltı yapmadan güne başlamam dediğimiz için. Bu bizim kendimize alıştırdığımız bir şey. Öğlen meyvemi yemeden, çikolatamı yemeden, bilmem elim ayağım titrer, yok akşam yemeden, yok bilmem gece çorbacıya gitmeden falan filan diye biz kendimize alıştırmışız. Sui ihtiyar dediği o. Vücut kendi kendini yeniliyor. İşin sağlık kısmını hiç katmıyorum bak. Aslında çok sağlıklı bir olay. Zaten oruç başlı başına sağlık da. Sağlık kısmını katmıyorum. Sadece hani vücuttaki rızkın bize yeteceğinden bahsediyorum. Ve bu çok uzun süre yetiyor. Sui ihtiyar karışmadığı sürece. Şimdi bizde Allah'ın taahhüt ettiği aslında bizim vücudumuza depolanan rızık. Hiç rızık bulamazsak bile bu arada hani Allah taahhüt ediyor. Hani 40 gün orucu tutun demiyor zaten. Hani hiç bulamadın ona rağmen böyle devam ediyor. Evet Zihayat'ın bedeninde şahım suretinde ittihar edilen rızkı fıtri haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Bak Üstad diyor ki 40 gün mükemmelen devam eder. Yani bir insan 40 gün boyunca aç kalsa hiçbir sorun yaşamaz. Hatta bir marazın veya bir istirak ruhani neticesinde 2.40'ı geçer diyor. Yani 80 güne kadar bu çıkar diyor. Neyle? İstirak ruhani. Hele bir de manevi olarak da diyor kendini güçlendirirsen, ruhun dereceyi hayatına yükselirsen bu diyor 2.40 bile olabilir diyor. Hatta bir adam şiddetli bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13 sene şimdi 30 sene evvel gazeteler yazmışlar. Adam bir Londra hapishanesinde 70 gün aç kalmış. 2.40 nasıl olabilir dedik. Normalde 40'tı. Manevi, istirak-ı ruhani. İnat da bir duygu ya. O inat duygusu yüzünden bir manevi olay inat. Hani maddi bir olay değil. O inadı yüzünden inadı onu tetiklemiş. Ölmeyeceğim lan demiş işte. 40 gün olmuş 50 gün. 50 gün olmuş 60 gün. 70 gün boyunca yaşamış. En son herhalde inat ettiği kişiler pes etmiş. Evet madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh-i zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür şer beşer sui ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim yetişiyor. Yani insan aç kaldı günlerce. Ölmeden Allah'ın Rezzak ismi ona yetişiyor diyor. Açlıkla ölüme yol vermiyor. Yani dediğim gibi 40 gün ya hani sen 40 gün boyunca şöyle bir yürüyerek çıksan zaten geçtiğin köylerden, yollardan çölde gitsen bile 40 gün boyunca illaki bir yerleşim yerine denk gelip birini bulursun yani. Ya da biri oradan geçer seni bulur. Öyleyse açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel muhlikat sırrıyla yani adetlerin terki helakete götüren sebeplerdendir. Sırrıyla su ihtiyardan gelen bir adet ve terki adette neşet eden bir illetten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir diyor Üstad. Evet. Birinci rızkımız neydi? Rızkı hakiki, hakiki rızık. Nedir bu? Allah'ın garantisi altında, taahhütü Rabbani altında. İkinci, evet. İkincisi, rızkı mecazidir ki sui-istimalatla hacat-ı gayrı zaruriye, hacat-ı zaruriye hükmüne geçip görenek belasıyla tiryaki olup terk edemiyor. İkincisi neymiş? Mecazi rızık. Şimdi ilk kez Risale-i Nur dinleyen var mı? Şimdi Risale-i Nur hep böyle okumayanların bahanesi oluyor ya işte okuyoruz anlamıyoruz. İşte okuyoruz anlıyoruz. O ayrı konu. Bir de şimdi burada sanki çok karışık gelen bir cümle var. O yüzden şöyle beraber açalım cümleyi. İkincisi ne demek? Rızkı mecazi. Mecazi rızıktır. Su-istimalatla. Su aslında Türkçe'de kullanılan bir kelime. Kötü demek. Sui misal. Kötü misal. Suizan. Suistimal. Aynı zaten suistimal. Ne demek? Suikast, suistimal kötü kullanmak demek. Türkçeden bildiğimiz bir şey yani onu demek istiyorum. Burada böyle hani tire var, üstte şapka var falan. Yabancı bir kelime değil bildiğimiz bir kelime. Suistimalat. Suistimal ediyorsun yani.
Hacat, hacat, ihtiyaç, hacet değil mi? Hacat da hacetin, ihtiyacın çoğulu. Gayrı zaruriye, gayrı da kullandığımız bir şey. Zaruri olmayan. Hacat-ı zaruriye hükmüne geçir. Yani sen kötü kullanarak, sui istimalatla, hacat-ı gayrı zaruri yani zaruri olmayan ihtiyaçlarını hacat-ı zaruri yani zaruri ihtiyaçmış gibi zannediyorsun. Sen kötü kullanıyorsun. Senin ihtiyacın olmayan şeyleri sen benim bunlara ihtiyacım var. Bunlar olmadan yaşayamam diyorsun. Hükmüne geçip görenek belasıyla nedir? Alışkanlıklar. Komşu almış, benim de almam lazım. İş arkadaşım S24 Plus Pro almış, 6 kameralıymış. Benim de almam lazım. Bak bunlar görenek belası. Tiryaki olup terk edemiyor işte en büyük sıkıntı bu. Biz zaruri olmayan ihtiyaçlarımızı zaruri zannediyoruz. Bunun adı da rızkı mecazi. Yani Allah bu bizim zaruri olmayan ihtiyaçlarımızı garanti altına almıyor. Yaşayacak kadar rızkımı garanti altına alıyor ama senin keyfi harcamaların garanti altında değil diyor. Bizdeki en büyük hastalık da bu. Biz keyfi ihtiyaçlarımızı zaruri ihtiyaç zannediyoruz. Şöyle bir kendimize bakalım. Şöyle bir çevremize bakalım. Çevremize değil, kendimize. Bugün hep kendimize bakalım. Çevreyi boş ver. Çevrede örnek çok olunca sanki böyle ya onlar işte el-oğlu yapıyor biz yapmıyoruz falan gibi oluyor da. Kendi çevremizde böyle ya. Çok zaruri olmayan ihtiyaçlarımızı diyoruz ki ya bunu almazsam olmaz. Benim 3. ceketim, 4. pantolonum, 5. ayakkabım olmazsa olmaz diye kendimizi kandırıyoruz. Şimdi bizim zaruri ihtiyaçlarımız nelerdir? Onları aslında biz konuşmuş olduk. Normalde de açlık sınırı derler ya, fakirlik sınırı derler. Orada bile abartırlar. Mesela Türkiye'de açlık sınırı diye bir reçete çıkarıyorlar. İçerisine şey bile koymuşlar işte haftada bir sinema, haftada işte bir tiyatro falan filan diye öyle koymuşlar. Şimdi tabii bir gelişmişlik düzeyi olarak herkesin bir standart hayatı olması gerekir. Değil mi? Avrupa hayat standartları farklıdır, Amerika farklıdır. Ama bizim telaş ettiğimiz yok. Ya insanlar bu arada rahat yaşasın, onunla ilgili problem yok. Ama bunları Allah'ın gönderdiği rızıklar değil de ben kendim kazanıyorum. Bunu yapmak zorundayım. İşte Allah'a gidecek bir yol var ama yok önce ben bunu halletmem lazım gibi telaşlara düşüyorsa başta da söylediğimiz gibi rızkı Allah'tan değil kendinden biliyorsa problem var. Yoksa bir insanın rahat yaşamasında, 2 evi, 3 evi olmasında, 5 arabası olmasında problem yok. İktisatlı bir şekilde kullanıyorsa, 7 tane, 10 tane ayakkabısı olmasında problem yok. Ama bunları kazanmak, ona Allah yolunda yapılacak işlerden engelliyorsa işte burada problem var. Bizim kıstasımız o olmalı. Yoksa sıkıntı değil. Geçen İbrahim abiyle fuara gittik. Kaç gündü abi fuar? 6 gündü. Bizim yanımızda götürdüğümüz biri erkek mühendis 6 tane ayakkabı getirmiş yani. 6 güne 6 ayakkabı. Şimdi yani bu onda bir takıntıysa sıkıntı. Ama gerçekten ya ben giyinme kuşanma dikkat edeyim diyorsa onda problem yok. O yüzden yani yapılan her ameli de alıp yere çalmamak lazım. Onu da bir ölçmek biçmek lazım yani. Bir insan çok güzel de giyinebilir. Ne bileyim çeşit çeşit kıyafetleri de olabilir. Her gün berbere gidiyordur insanlara güzel görüneyim diye. Ama buradaki amaç bir takıntı haline gelmiyorsa ve ne bileyim şimdi hadis-i şerifte söylüyor değil mi? Allah kula verdiği zenginliği kulun üzerinde görmek ister. Allah sana bir zenginlik vermiş, bunu da göstermen lazım. Yoksa kim nereden bilecek kimin durumu iyi, kim kimden ne isteyecek? Ya ama Mert düşünsenize böyle buraya bisikletle geliyor. Üzerinde yırtık, dökük bir şey var. Yani nereden bileceksin şimdi? O yüzden Allah gerçekten bir kula zenginlik veriyorsa da onu da üzerinde görmek ister. Dediğim gibi bu ayrımları da yapmamız lazım. Bir insan hani güzel giyiniyor, güzel yiyor, güzel yediriyor. Buradaki kısas o değil. Evet. İmam Azam'ın kaftanı vardı. Evet. Sade Kadir gecesinde giydiği cübbesi var. Düşün Sade Kadir gecelerinde. O aslında Allah'a saygısını gösteriyor. Gecenin hürmetine saygısını gösteriyor. O yılda bir kere giyse bile o israf olmuyor. Ama İmam-ı Azam'ın diğer yönünü zaten tartışmaya giriyor. Çok büyük bir tüccar olmasına rağmen ya bizim mezhebimiz imamı daha ne diyek yani. Daha ne yani daha karşılığı ne bunun? Gemi ticaret yapıyormuş. Yani o yüzden o ayrımı da yapmamız lazım yani. Bir adam o yeni ceket almışsın sen müsrif misin falan değil yani olay o değil. O ayrımı yapmasak zaten muvazene kaymış olur. Ama adamın ihtiyacı yok. Bir karı bir koca ama diyor ki işte 4+1 eve çıkmamız lazım bizim. 5+1 eve çıkmamız lazım. İhtiyacı olmayan şeyleri ihtiyacı varmış gibi görmesidir aslında bunlar. Neyse devam edelim. İşte bu rızık taahhüd-ü Rabbani altında olmadığı için Hangi rızık? Mecazi rızık, evet. bu rızkı tahsil etmek hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini feda edip zilleti kabul etmek, bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşmek, bazen hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz, menhus malı alır. İşte bu şekilde de
Ne kadar kazanırsa kazansın, kazandığında bir bereket olmuyor. Ve israf ettiği için de bir bakıyorsun, ya geçen sene bu adamın arabaları, yatları, katları vardı. Ne oldu bu adama diyorsun. Bunun en büyük sebebi işte diyor ki ya zaten malım var. Ne olacak yani 10 liranın 5 lirasını israf etsem ne olacak zaten kazanıyorum diyor. Ama işte o 5 lira, hatta 5 lirayı bırak 10 liranın 1 lirasını israfla harcıyorsun. Kalan 9 liranın da bereketi gidiyor. Onu hesaplayamıyorsun. Ondan sonra kazandım zannediyorsun ama kaybediyorsun maalesef. Hem bu fakr-ı zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana rikkat-i cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayrı meşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Yani çevresinde bir sürü ihtiyaç sahibi insan var ama görmezden gelmeye çalışıyorsun. Diyorsun ki ben kendi lezzetime bakayım. Ama üstad diyor ki az bir vicdanı varsa o lezzeti de alamaz diyor. Sen işte harur parman savurayım derken diyor vicdanı varsa diyor yapmak istediğinin aksiyle de tokat yer diyor. Devam edelim. Böyle acip bir zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü innet darurete tukadderu bi kadriha. Sırrıyla zaruretler zaruret miktarınca sınırlandırılır. Haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir. Fazlasını alamaz. Evet, mustar adam murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem 100 aç adamın huzurunda kemali lezzetle fazla yenilmez. Yani normalde de İslam'da haramlar helaller var. Allah öyle bir garanti altına almış ki haram dediği şey için bile zorda kalanın zaruret miktarınca bunu da yiyebilir diyor. Mesela bize ne haram yiyecek olarak? Domuz eti. Domuz etinde bile diyor ölmeyecek kadar yiyebilir diyor. Burada bile o ruhsat verilmiş yani. Rızkın garanti altında olduğunu göstermek için. Devam edelim. İktisat, sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vakıa. İktisat neye delalet ediyor? Sebebi izzet yani izzet sebebi. Üstün, güçlü, galebe çalınamayan diye geçiyor mesela. Kimseye minnet etmiyor iktisat eden adam. Ve kemal. Kemal olgunluk. Değil mi? Mükemmellik. Yani bir insan iktisat ediyorsa yaptığı şey çok basit gibi görünüyor ama insanı aziz yapıyor. İnsanı kamil yapıyor. Buna sebep olan bir vaka. Evet. Bir zaman dünyaca sehavetle Sehavet, cömertlik değil mi? Sehavet. Hatem-i Tayyi mühim bir ziyafet veriyor. Hatem-i Tayyi duymuş muydunuz? Arabistan Yemen tarafında Tayi diye kabile var. Tayi kabilesi. Onun kralı, onun padişahı, onun lideri, meliki. Efendimiz Aleyhisselam döneminde yaşıyor. Ve hicretin 8. yılında ölüyor. Ama İslam'la müşerref olmuyor. Çünkü oraya daha ulaşmadığı için. Hicretin 9. yılında oraya gidiyor. Hazreti Ali gidiyor. Tebliğ o zaman ulaşıyor. O yüzden ona denk gelmiyor. Ama tüm Arap Yarımadası'nda cömertliğiyle meşhur bir kişi Hatem-i Tayyi. Hatem-i Tayyi ile ilgili biraz daha bilgi vereyim. Hicretin 9. yılında dedim ya Hazreti Ali ulaşıyor oraya, Tayyi kabilesine haber gönderiyor. Onlardan olumlu dönüş almayınca oraya sefer düzenliyorlar. Sefer düzenleyince babası ne zaman ölmüştü? Hicretin 8. yılında. O öldükten sonra yerine oğlu Adi geçiyor. Adi de bu haberi alınca tası tarağı toplayıp kaçıyor Tayyi'den, Yemen tarafından. Geride kalanlar işte esir düşüyor. Kalanlar içerisinde kız kardeşi de var. Bunları alıyorlar, Medine'ye geliyorlar. Ondan sonra kız kardeşi bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor. Esirken sesleniyor ona, adıyla sesleniyor. Efendimiz Aleyhisselam da karşılık veriyor. Sen kimsin diyor. Anlatıyor. Ben işte meşhur, işte cömert, şu, bu, Hatem-i Tayyi'nin kızıyım deyince onu esaretten çıkarıyor. Hatta gitmesi için izin veriyor. O da gidiyor. Abisine anlatıyor olanları. Ben böyle biriyle tanıştım diyor. Cömertlikte böyle. Babamın o üstün vasıflarından daha üstün vasıfları vardı deyince kardeşinin dikkatini çekiyor abisinin. Sonra beraber geri dönüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. Sonra iman ediyorlar ikisi de. Hatta iman ettiği için Adi ne oluyor? Sahabe oluyor yani. Düşünsene de. Yani Hatem-i Tayyin oğlu sahabe aslında. Kendi İslam'la müşerref olmuyor ama oğlu sahabe oluyor. Evet. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit Kim veriyor hediyeleri? Hatem-i Tayyi. Evet. çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki bir ihtiyar fakir adam bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş. Cesedine batıyor, kanatıyor. Hatem ona dedi. Kime dedi? Nasıl bir adam? Fakir, ihtiyar, dikenli çalıları yüklemiş adam sırtında gidiyor. Hatta sırtına batıyor, kanatıyor. Öyle bir adamın yanına geliyor Hatem-i Tayyi. Diyor ki sen burada ne yapıyorsun diyor ya. Sırtına yüklemişsin bunları. Hatem-i Tayyi diyor şurada diyor ziyafet veriyor. Ya o sırtına yüklediği geven
işte çalı. Ya ne edecek ya? Karşılığı ne olabilir ki? Ya yakacaktır ya ne bileyim varsa deve yemi olarak belki verip karşılığında 3-5 bir şey alacaktır. Değil mi? Belki deve de yiyordur. O diken yiyor ya develer. Düşün bu adam sırtında bu kadar geven, bu kadar çalı. Yani karşılığında ne olabilir ki yani? Beline de batıyor bak düşün kanatıyor. Kimsenin işine yaramadığı için değil mi? Aynen dediğin gibi İbrahim abinin o zaman anca yakacak yani. Belki bir su ısıtacak. Başka bir işe yaramıyor. Bu adama geliyor diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Git diyor Hatem-i Ta'i ziyafetler veriyor. Düşün bir insan öyle ziyafet gittiği zaman, öyle bir cömert bir kişinin yanına gittiği zaman daha ne yapar? Hediyelerle gönderir değil mi? Yemek de yedirir. Mantık olarak düşünce o adam demesi lazım. Harbiden ya gidelim de yolumuza bakalım demesi lazım. Doğru mu? Gideriz orada karnımız doyar. Belki bu halimizi görse bir kıyafet verir. Bir paket yapar bize yolluk yapar. İnsan öyle düşünür. Bir de ihtiyaç sahibiysen ki şu zamandaki ihtiyaç sahipliğiyle de kıyaslayınca tam böyle bulunmaz Hint kumaşı. Evet. Hatem ona dedi. Hatem-i Ta'i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git. 5 kuruşluk çalı yüküne bedel 500 kuruş alırsın. O muktesit ihtiyar demiş ki ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatem-i Ta'i'nin minnetini almam. Sonra Hatem-i Ta'i'den sormuşlar. Adam var ya posta koymuş ha. Ben bunu yaparım sırtımda kanar ama Hatem-i Ta'i'nin minnetini almam. Evet. Sonra Hatem-i Ta'i'den sormuşlar. Sen kendinden daha civanmert, aziz kimi bulmuşsun? Demiş. İşte o sahrada rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert gördüm. Şimdi Hatem-i Ta'i gerçekten cömert ve desinler diye değil. Gerçekten yani adam fıtratı öyle. Bir gün böyle çöle gidiyor. Şimdi cömertlik ya böyle insanın fıtratına yerleştikten sonra insan böyle birilerine ikram yapmadan duramaz. Çıkmış çölde ya işte develeri de varmış o zaman. İşte ikram edecek birileri bulabilir miyim diye. 3 tane şey geliyor. Yolcu geliyor böyle. Sefer yapan birileri geliyor. Bunu görünce diyorlar ki ya yiyecek içecek bir şeyler var mı? Yoldan geldik. Ya diyor bu develeri gördükten sonra diyor yiyecek mi soruyorsun? O an 3 tane deveyi kesip adamlara ikram ediyor. Giderken de bütün develere adamlara pay ediyor. Adam başı diyor 99 deve düşmüş diyor. Adam başı 99 deve vererek bir de adamlara hediye vermiş yani. Yani şimdi bize hani cömertlikle meşhur deyince aklımıza şey gelmesin yani işte tantuni ısmarladı. İşte gelirken bir baklava, profiterol falan getirdi değil. Hani cidden hani bütün Arap Yarımadası'na nam salmak böyle olur ya yoksa tantuni herkes ısmarlıyor. Öyle bir adam. 5 devesi olan o zaman zengin yani. Ve o adam diyor ki ben diyor kendimden daha cömert, daha civanmert, daha aziz o sahrada gördüğüm ihtiyarı buldum. Bunun neden dolayı? O adamın nastan istina, iktisadından değil mi? Kanaatinden dolayı. Demek ki iktisat ve kanaat insanı Hatem-i Ta'i'den daha cömert bir hale getiriyor. Allah rızası için El Fatiha. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.